Sevgili sanatseverler ve sevgili koleksiyonerler, ben Küfi hat sanatkarı Recep Minga. Yaklaşık olarak 30 yıldır yani 1996'dan beri bir hattattan ders almaya başladığımdan beri geçen süre tam 30 yıldır hat sanatının içindeyim. Özelde İslam hat sanatı ancak hat sanatıyla birlikte birçok sanatla ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü güzel tasarımlar yapabilmek, evrensel işler ortaya koyabilmek sadece İslam sanatlarını incelemek ve onun background'uyla olmuyor. Birçok çağdaş dünya sanatlarını, çağdaş mimariyi, çağdaş resmi takip etmek gerekiyor, günceli yakalamak gerekiyor. 1996 yılında ben ders almaya başlamıştım. Ders aldığım yıldan beri yaklaşık 30 yıldır özelde Küfi sanatıyla ilgileniyorum. Bugün anlatacağım Küfi hilye bir Türk bayrağı şeklinde benim açık ara tasarladığım hilyeler arasında açık ara çok beğendiğim şanlı bayrağımız şeklinde tasarladığım hilyem. Öncelikle size bunu anlatmak istedim. Nasıl bir hilye? İşte tasarımında nelere dikkat edildi, neler yazıyor? Bunları anlatmak istedim. Tabii ki kısaca bahsetmek gerekirse bu küfi yazı hat sanatı aslında Latin alfabeleriyle de yazılabiliyor. Bu konuda da çalışma yapan çok arkadaşlar var. Ben de bu konuda yani Latin harfleriyle logo, işte şirket mottoları tasarlıyorum. Gayet de güzel yazılıyor çünkü böyle dijit dijit bin bin yazılan bir yazı olduğu için her türlü tasarıma geliyor. Eğer sizin güzel bir sanat bakışınız varsa, tasarım yeteneğiniz varsa küfi sanatını kullanarak birçok farklı şey dijit dijit kullanıldığından dolayı böyle kare kare nokta nokta kullanıldığından dolayı her bir şeyi resim dahi yapabilirsiniz. O nedenle çok farklı bir sanat. Bugün anlatacağım hilye. Genelde hilye çalışıyorum ama bunun haricinde birçok cami yazıları, birçok çeşme yazıları, birçok farklı dergah yazıları. Bunun yanında la dini diyebileceğimiz yani metninde dinle alakası olmayan yine ama Osmanlıca ile yazılan ya da Türkçe ile yazılan birçok eserlerim var. Görmüşsünüz şayet. Bunların açılımını yapmak yani neler yazıyor burada, tasarımında nasıl mesafe kat ediliyor. Hem bunlardan bahsedeceğim hem de bir oluşturduğum, şimdiye kadar tasarladığım hilyelerin bir arşivi olsun istedim. Çünkü gerek koleksiyonerler, gerekse bu işin meraklıları işte şu hilyede neler yazıyor, işte bu tasarımda ne demek istediniz, işte bunun ana mantığı nedir gibi çokça hem Instagram üzerinden hem de farklı mecralardan sorular alıyorum. Hem bunların cevabını böyle yekten vermek istedim. Hem küfi sanatı ile ilgili hem hat sanatı ile ilgili hem de genel sanatlarla ilgili görüşlerimi burada bu platformda YouTube platformunda bu kanalda açıklamak istedim. Hem bu işin meraklılarına hem de ısrarla bizden işte küfi hat konusunda ısrarla özel ders verir misiniz, özel ders almak istiyorum şeklinde ya da böyle işte farklı kurumlardan grup dersleri şeklinde talepler oluyordu. Ben de bunlara cevap veremiyorum. Yani kesinlikle bir böyle hem özel ders ya da işte grup şeklinde bir ders vermek istemiyorum. Vermiyorum daha doğrusu. Ne buna vaktim var ne de bu konuda tam olarak aklımda bir şey oturmuş değil. Yani bu platformdan işte küfi yazı nasıl yazılır? Küfi yazıda yapılan yani küfi yazının en büyük talihsizliği zaten yapılan hatalardır. Metni bilseler bile, yazıyı bilseler bile birçok hatalar meydana gelebiliyor. Hem bu hataları hem harf forumlarını, yanlış yapılan harf forumlarını buradan herkese açıklamak üzere. Yani benim bildiğim kadarıyla tabii ki bizden çok daha iyi bilen hocalarımız vardır ama onların da vakitleri olmadığından dolayı böyle bir çalışma içerisine muhtemelen girmemişlerdir. Ben kendi çapımca, kendi bilgimce, kendi emeğimce, kendi sanat görüşümce buradan küfi hat sanatı ve özelde de sanat konusunda görüşlerimi açıklamayı düşünüyorum. Meraklı arkadaşların takibi alması konusunda ısrarım olacak. Çünkü çok faydalı bilgiler vereceğim. Özellikle küfi hat sanatına meraklı olan koleksiyonerler, arkadaşlar bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen ya da bu konuda çalışma yapmak isteyen hem Latin alfabesiyle olsun ya da işte İslam alfabesiyle, İslam sanatıyla olsun
Bu konuda da çok detaylı bilgiler, çok gerçekten püf noktaları, tasarımın püf noktaları konusunda açıklamalar yapacağım. Bugün ilk videom olması hasebiyle videolar biraz uzun olabilir. Yani bu konuda sizin sanatsever olduğunuzu düşünerek yani sabırla değil de böyle keyifle, iştiyakla, dikkatle izleyeceğinizi düşündüğüm için böyle aralarda tabii bu videoyu kesmeye ve editlemeye de çok fazla vaktim olmayacağı için biliyorsunuz ben akademik farklı yönde de çalışmalarım var. Çok böyle video editlemeye de çok fazla vaktim olmayacak. O nedenle hani ya bunu işte şöyle editleseydiniz gibi lütfen listlemeye kalkmayın. Çok vaktim olmuyor. Beni her gün birkaç kişi arar ve hocam işte ders almak istiyoruz. Hocam bu yazıda ne yazıyor? Hocam şu hilyenizde nasıl bir mantık var gibi aramalar oluyor ve işte küfi yazı özellikle ders talebi olduğundan dolayı buradan da ben küfi yazının nasıl yazılacağı, nasıl yazıldığı konusunda böyle çok pratik püf noktaları vereceğim. O konuda da arkadaşlara söz verdim. O nedenle de biraz da bu platformu kullanacağım. Şimdi benim ilk tasay 200'den fazla hilyem var. Çeşitli farklı koleksiyonerlerde ama tabii ki en fazla bu işin Türkiye'deki duayenlerinden belki bir numaralı duayen rahatlıkla diyebileceğimiz hem resim sanatı konusunda hem de hat sanatı konusunda Mehmet Çebi Bey. Allah ondan razı olsun. Onun gayrete getirmesiyle, onların destekleriyle hepimiz bugüne geldik. Yani Türkiye'deki hattatların birçoğu onun desteklemesiyle maddi manevi bugünlere gelmiştir. Kendisine de bu platformdan, bu kanal münasebetiyle teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi burada özelde kendi hilyelerimde, tasarımda nasıl yol aldığımı ve nasıl neler yaptığımı göreceksiniz. Ben grafik programı olarak biliyorsunuz küfi hat sanatı aslında bir grafik sanatı bir anlamda da. Biraz böyle kare koda benzetilen kimilerince. Bu biliyorsunuz şanlı bayrağımızın tasarım şekli. Ölçüler tamamen bayrakla birebir aynı. Hani bazı tasarımlar görüyorum ay yıldız böyle ortada. O şekilde değil. Yani bayrağımızın formu birebir kullanılarak, bayrağın formu birebir kullanılarak bakın bu hilal daha bu taraftadır. Ortada değildir hilal ve yıldız. Bu şekilde bayrağımızın ölçülerine birebir uyarak bir hilye tasarımımız oldu. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in bir evine ya da çalışma ofisine asıldı. Bana o şekilde bilgi geldiği için ben de bu şekilde rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim Ankara Sanat Galerisi'ndeki sergimizde bir iş adamı satın alıp kendisine hediye etmişti. Şimdi bu şekildeki bir tasarımdaki ana öğeler neler? Bir defa yani kağıt olarak kırmızı değil. Genelde işte hat sanatıyla yapılan yazılarda, tasarımlarda hep gördüğünüz işte kağıt kırmızı, üzerine beyaz yazı yazılarak Türk bayrağı formu oluşturulmak isteniyor. Bense burada klasik kağıt kullandım. Yani aharlı, çay aharlı kağıt kullandım. Ve bu çay aharlı kağıdın üzerine bayrak kırmızısıyla mürekkep kullanarak, bayrak kırmızısı mürekkep kullanarak ve buradaki hilali de tasarım devam etmek suretiyle yani tasarımda herhangi bir burada bir eksilme, bir kopma, bir başka bir şey olmadan, dalgalanma olmadan tasarım devam etmesi şeklinde. Dolayısıyla hem bayrağımızın şekli ortaya çıkmış oldu hem de böyle farklı bir tasarım oluşturmuş olduk. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın yazılar devam ediyor. Yani şu kırmızı yazı devam ederek beyaz yazı haline geliyor. Burada da öyle yani her yerde bu yıldız yazı devam eden şekilde. Mesela şurada küçük bir elif var. Bu elif yarısı kırmızı yarısı beyaz şeklinde kalmış. Yani kelime aslında burada mesela şurada bakın şöyle kelime devam ediyor. Devam ediyor. Kelimenin yarısı beyazda yarısı kırmızıda kalmış. Bu şekliyle hilal formu oluşturulmuş oluyor. Tabii altta da imzamız var. İmzamız var. Şimdi burada bu hilyede neler yazıyor? Kısaca bundan bahsedeyim ben. Şimdi öncelikle hilyede mutlaka Bismillahirrahmanirrahim yazar. Şurada yazıyor bakın Bismillahirrahmanirrahim. Küfi olarak Bismillahirrahmanirrahim yazıyor ve burada ve merselnake ila rahmeten lil alemin yazıyor. Tabii ki burada ve merselnake ila rahmeten lil alemin yerine farklı metinlerde yazabiliyor. Bu bir ayet. Efendimizle ilgili, Hazreti Muhammed'le ilgili onu övücü bir ayet yazıyor. Bazen işte ve inneke le ala hulugun azim yazar. Bazen de işte ve ente hillun bihadel beled. Benim de çok fazla kullandığım bir Beled suresinde
La yoksun bihâzel beled ve ente ikinci ayet ve ente hillun bihâzel beled. İkinci ayeti de yazar. Yani Efendimiz'i övücü, Hazreti Muhammed'i övücü. Onun hakkında bir ayeti kerimeye yer verilir. Ondan sonra hilye metni vardır. Şuraya kadar bizim hilye metnimiz sürüyor. Şuraya kadar hilye metnimiz var. Tabii ki bu bayrağı tam olarak tamamlamadığı için hilye metni ve hilye metninde aynı zamanda ya işte Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali isimleri yer alması gerekiyor. Bazen de bunun yerine Hazreti Muhammed'in isimlerinden, Esma-i Nebi'den 4 isim, 5 isim veya işte hilye metni müsaade ettiğince isim yer alıyor. Buraya kadar, şuraya kadar hilye metni yer alıyor. Buradan sonra yer alan, şuradaki yer alan kısımda ise 1, 2, 3, 4 tane sütun ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 40 tane Efendimizin en meşhur bilinen isimlerinden 40 tane isim yer alıyor. Dolayısıyla buradaki şeyle işte Ahmet'le başlayan şurada Ahmet'le başlayan ve Mehdi ile biten, Mehdi de Hazreti Muhammed'in isimlerinden bir tanesi, 40 tane isim Esma-i Nebi'den yer alıyor. Bu şekilde hem Besmele'nin ve Efendimiz'i övücü bir ayetin ve Mersenlâke illâ rahmetel âlemin ve Hazreti Ali'den nakille gelen o meşhur hani Ali İbni Ebi Talib'in keremallahu veceh diye başlayan o metnin tamamı yer alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diye biten metin. Daha sonra da burada 40 tane Esma-i Nebi'den isim yer alıyor. Daha sonra da en altta da bizim hattat olarak imzamız yer alıyor. Kitebehu Recep Binga Gaferallahu zünübehu ve setere uyubehu şeklinde tabii ki en sonunda amin yazıyor. Ve setere uyubehu amin. Ne demek bu? Ketebehu Recep, bunu Recep Minga yazdı. Gaferallahu zünübehu, onun günahlarını Allah bağışlasın ve setere uyubehu, ayıplarını örtsün. Bu bizim ürettiğimiz bir metin değil. Genelde hattatların kullandığı işte daha buraya işte en aciz hattat, en garip hattat ya da en zayıf ezafül küttab şeklinde bazı sıfatlar da getirerek yazarlar ama ben düz olarak kendi ismimi böyle yalın olarak yazmayı tercih ediyorum. Ketebehu Recep, gafarallahu zünübehu ve seterayübehu amin şeklinde bunu Recep yazdı. Allah onun günahlarını, Allah onu bağışlasın, affetsin ve günahlarını bağışlasın. Bu klasik olarak ketebe deniyor buna. Bu şekilde ve burada işte Hicri 1440 yazıyor. Bu hilyenin tasarlanma yılı. Bazen tabii bu mevcut yılı da yazdığımız oluyor. Bazen de tasarım yılını yazıyorum ama genelde tasarım yılını yazmış oluyorum. Bu hilyemizde yer alan metin bu şekilde. Yani daha önceleri işte kırmızı kağıda beyaz üzerine Türk bayrağı oluşturularak burada genelde işte La ilahe illallah, buraya da Muhammed Resulullah şeklinde yazılan Türk bayrağı şeklinde oluşturulan hat levhalarının yanında bizim de küfi, makili özelde yani hep küfiye ağzımız alışmış ancak bu küfinin makili şekli, makili formu en köşeli, en sade, en minimal yazılan bir yazı. Dolayısıyla Besmele, Efendimiz övücü bir ayeti kerime, ardından hilye metni, Hazreti Ali'den nakledilen hilye metni ve devamında Esma-i Nebi'den 40 tane esmanın yazıldığı ve tamamında totalinde de kelimeler devam ederek ilgili yerlere gelen kelimeler hilalin içi beyaz, yıldızın içi beyaz, diğerleri de bayrak kırmızısı şeklinde yapılarak oluşturulan bir hilye-i şerife. Bu şekilde tasarlanan hilyemiz Ankara Sanat Galerisi'nde ki 2018'di sanırım sergide bir iş adamı tarafından hediye alınarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye hediye edilmişti. Bu şekilde bu hilyenin hikayesi de bu. 200'e aşkın hilyem var bu şekilde tasarlanmış ve ilk hilyemiz bu değil aslında, ilk tasarladığım ama ilk olarak Türk bayrağı, şanlı Türk bayrağımız şeklinde tasarlanan hilyemizle başlamak istedim ki bunun teberrüken hem bayrağımıza bir sevgimizin ve övgümüzün bir göstergesi olsun hem de sanatımızı hangi yönde konumlandırdığımızın bir nişanesi olmak üzere bu şekilde bunu ilk videomuzda bunu açıklamış olduk. Bütün sanatseverlere sanat dolu günler diliyorum. Keyifle izlediğiniz için teşekkür ederim.